Ordusu olmayan veya tehditlere karşı koyamayacak kadar zayıf bir orduya sahip olan ülkeler kendilerini nasıl savunabilir? Avrupa ülkeleri özellikle Soğuk Savaş'ın bitimiyle bölgede oluşan güven ortamı nedeniyle ordularını geri plana itti. Avrupa orduları Avrupa kıtasının savunulmasından çok Orta Doğu, Afrika ve Asya gibi bölgelerde gerçekleştirilen yurt dışı faaliyetlerine odaklandı. Ordu konseptinin değişmesi ve Avrupa topraklarına yönelik savunmanın göz ardı edilmesi, ayrıca ABD'nin NATO kapsamında Avrupa'da büyük rol oynaması, Avrupa ordularının hazırlık seviyesi ve kalitesi için ağır sonuçlar doğurdu. Fakat Ukrayna Savaşı Avrupa'da güvenlik ve savunma başlıklarını yeniden öncelikli gündem maddeleri haline getirdi. Birçok ülke olası bir Rus saldırısında kendilerini nasıl savunacaklarına dair planlar yapmaya başladı. Bu kapsamda yoğun bir şekilde ele alınan meselelerden biri zorunlu askerlik. Aslında özellikle Orta Avrupa ülkelerinde böyle bir hizmete gereksiz gözüyle bakılıyordu. Ancak şartların değişmesiyle birlikte Avrupa çapında bu mesele yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu videomuzda Avrupa'da zorunlu askerlik hizmetine dair tartışmaları ele alacağız ve Avrupa'nın farklı bölgelerinde askeri hizmetin ne durumda olduğuna göz atacağız. Daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. Yeniden zorunlu askerlik tartışmalarının yürütüldüğü ülkelerin en başında Avrupa'daki önemli konumuyla Almanya geliyor. Almanya 13 yıl önce kaldırılan askerlik hizmetini yeniden devreye alıyor. Tıpkı birçok Avrupa ülkesi gibi Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'nın ardından doğrudan NATO topraklarına saldırmasından endişe ediyor. Alman ordusu ise uzun yıllardır sadece silah ve ekipman eksikleriyle boğuşmakla kalmıyor, aynı zamanda asker bulmakta da zorlanıyor. Berlin şimdi asker eksiğine son vermek için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Alman Savunma Bakanlığı ve NATO'nun değerlendirmelerine göre aktif asker sayısı 181 binden 203 bine çıkarılmalı. 200 bin yedek asker de hazır bulunmalı. Bu kapsamda 13 yıl önce kaldırılan askerlik hizmetinin yeniden devreye alınması tartışmaları başlamıştı. Rusya 2029'da saldırıya geçmeye hazır olabilir diyen Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman ordusunun asker eksiğini kapatacak olan planını nihayet duyurdu. Buna göre hizmet zorunlu olmayacak, gönüllülük esası uygulanacak ve ordu en uygun adayları saflarına katacak. Sosyal Demokrat Pistorius, zorunlu askerlikten değil, yeni askerlik hizmetinden bahsetti. Fakat plan yine de bir miktar zorunluluk içeriyor. Bakan Pistorius ayrıca içi boş ve sıkıcı bir askerlik hizmeti istemiyoruz diyerek sadece en iyileri orduya alacağız ifadelerini kullandı. Alman Savunma Bakanlığı 18 yaşına giren tüm Alman vatandaşlarına bir mektup göndererek bir form doldurmalarını isteyecek. Bu formda 6 aylık askerlik hizmetinde bulunmaya hazır olup olmadıkları sorulacak. Ayrıca daha sonra bu 6 ayın üzerine eklenecek şekilde 17 ay daha uzatılmış hizmette bulunmayı isteyip istemedikleri öğrenilecek. Bunun yanı sıra medeni halleri, eğitimleri, silah kullanmaya yaklaşımları, sağlık durumları ve fiziksel hazırlık seviyeleri sorulacak. Erkeklerin bu formu doldurması zorunlu olacak. Doldurmayanlara para cezası uygulanacak. Kadınlar içinse böyle bir zorunluluk yok. Savunma Bakanlığı 400 bin erkek adaya mektup gönderilmesini hedefliyor ve 100 bin erkeğin hazır olduğunu bildirmesini bekliyor. Askerlik hizmetine hazır 100 bin aday arasından 40 bin kişi zorunlu olarak kayıt yaptırmaya çağrılacak. Bu 40 bin kişinin arasından da fiziksel durum ve motivasyon bakımından en hazır kişilerin tespit edilip orduya gönderilmesi hedefleniyor. Bu şekilde 2025'ten itibaren yılda 5 bin ila 7 bin askerin orduya katılması hedefleniyor. Nihai hedef 200 bini aktif ve 260 bini yedek olmak üzere toplam asker sayısının 460 bine çıkarılması. Kadınlar için aktif silahlı hizmetten ziyade orduda sağlık hizmetleri görevleri öngörülüyor. Erkeklerin aksine uygun bulunan kadın adaylar kayıt yaptırmak zorunda olmayacak. Ancak kendileri isterse hizmet verebilecekler. Planın Almanya'ya maliyeti 1,4 milyar euro olacak. Sosyal Demokratların hükümetteki koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokratlar zorunlu askerliğe sıcak bakmıyor. Aynı şekilde Sol Parti de zorunlu askerliğe karşı çıkıyor. Sosyal Demokratlar ise kısmen zorunluluk olmadan asker sayısının etkili şekilde yükseltilemeyeceğini ifade ediyor. Muhafazakar Hristiyan Demokratlar ve aşırı sağcı AfD ise zorunlu askerlikten yana. Zorunlu askerlik meselesi Almanya'nın ordusunu güçlendirme çabalarının sadece bir boyutu. Ordusunun acil ihtiyaçlarını karşılamak ve ekipmanlarını modernize etmek için 100 milyar euro değerinde bir paket hazırlayan Almanya, bütçedeki savunma harcamalarını artırıyor. Fakat Alman ordusunun eksikleri o denli geniş ki 100 milyar euroluk bu bütçe bile ihtiyaçların çok küçük bir kısmını karşıladı. Almanya şimdi 2027'de tamamen bitecek olan bu ek bütçenin ardından nasıl bir yol izleyeceğini ele alıyor. Almanya, Leopard 2'lerin yerini alacak olan Panther tankları ve Amerikan F-35 savaş uçaklarıyla ordusunu büyük oranda güçlendirmek istiyor.
Fakat Almanya'nın eksikliğini hissettiği ve geriden geldiği için eleştirildiği en önemli meselelerden biri İHA'lar ve SİHA'lar. Almanya'nın önde gelen askeri ve siyasi uzmanlarından Carlo Mazzala, Almanya'nın bu konuda Türkiye ile birlikte çalışması gerektiğini vurgulamıştı. Mazzala, Türkiye'den Bayraktar TB2 satın alabiliriz demişti. Ayrıca Türkiye'nin bu konuda Almanya'ya göre çok daha ileride olduğunu dile getirmişti. Peki Almanya neden NATO üyesi Polonya'nın da yaptığı gibi Türkiye'den İHA ve SİHA almıyor? Öncelikle silahlı insansız hava araçları Almanya'da büyük tartışmalara yol açıyor. Zira SİHA'ların kullanımının etik olup olmadığı tartışılıyor. Alman ordusu yetkilileri ise bu tür silahlara mutlaka ihtiyaçlarının olduğunun altını çiziyor. Ayrıca Türkiye'den silah alımı yapılması herhangi bir Alman hükümetini büyük bir siyasi ve toplumsal baskıya maruz bırakacaktır. Zorunlu askerlik tartışmalarının yeniden başladığı ülkelerden bir diğeri ise İngiltere. Birleşik Krallık, Ukrayna'nın en önemli destekçileri arasında yer alıyor ve bu nedenle sık sık Rusya'dan gelen tehditlerin hedefi oluyor. Birleşik Krallık, Avrupa'da yaşanabilecek yeni bir savaşa hazırlıklı olmak istiyor. Üst düzey İngiliz askeri yetkililer, Ukrayna Savaşı boyunca kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda yeniden savaşmaya hazır olmalıyız uyarılarında bulundu. Genelkurmay Başkanı Patrick Sanders, Ocak ayında halk yeniden silahlanmak zorunda kalabilir dedi ve Ukrayna Savaşı'nın yol açabileceği bir dünya savaşı uyarısında bulundu. Sanders, bizden öncekiler 1914'teki Temmuz krizinin etkilerinin farkına varamadı ve en karanlık savaşlardan birinin ortasına düştü dedi. Bugün aynı hatayı yapamayız diyerek halkı uyardı. Meselenin Ukrayna'nın ötesine taşabileceğini söyledi ve hazır olmalıyız dedi. İngiltere'deki zorunlu askerlik tartışmasını yeniden alevlendiren asıl isim eski Başbakan Rishi Sunak oldu. Sunak, 4 Temmuz'da gerçekleşen seçimi kazanmaları halinde zorunlu hizmeti geri getirecekleri sözünü verdi. Ancak işler umduğu gibi gitmedi ve Muhafazakar Parti seçimlerde İşçi Partisi'ne mağlup oldu. İşçi Partisi 14 yıl aranın ardından yeniden iktidara geldi ve Sunak'ın zorunlu hizmet planları da suya düşmüş oldu. Peki Muhafazakarlar ne planlıyordu? İşçi Partisi ne planlıyor? Sunak'ın zorunlu hizmet planı aslında tam olarak bir zorunlu askerlik değildi. Buna göre 18 yaşına basan İngiliz gençlere seçenek sunulacaktı. Ya silahlı kuvvetlere dahil olacaklardı ya da bunu istememeleri halinde ordu içerisinde sivil hizmette bulunacaklardı. İngiliz gençleri ya bir yıl boyunca ordunun silahlı kuvvetlerinde hizmet verecekti ya da bir yıl boyunca her ayın bir hafta sonunda sivil hizmet gerçekleştireceklerdi. Silahlı kuvvetler seçeneği için 30.000 kişilik bir kontenjan ayrılmıştı. Sunak'ın İçişleri Bakanı James Cleverly iki seçeneği de reddedenlerin hapse girmeyeceğini ancak yine de yaptırımlar olacağını belirtmişti. Planın maliyeti 3 milyar dolar olacaktı. Muhafazakarlara göre bu şekilde İngiliz gençleri yeniden ortak bir amaç etrafında toplanacaktı ve ülkelerine hizmet edecekti. Ancak İşçi Partisi'nin iktidara gelmesiyle bu plan da rafa kalkmış oldu. İşçi Partisi'nin resmi sayfasında ordumuzun ihtiyaç duyduğu şey gençlerimizi zorla hizmete tabi tutmak değil ifadelerine yer verildi. Başta Genel Başkan ve Birleşik Krallığın yeni Başbakanı Keir Starmer olmak üzere İşçi Partisi'nin önde gelen isimleri muhafazakarların planını seçim yatırımı olarak tanımladı. İşçi Partisi'ne göre muhafazakarlar bu şekilde savunma konusunda önlem alıyor gibi görünmek ve vatandaşları yanıltmak istedi. Starmer'ın çevresindeki isimler muhafazakarların ordu hedeflerini her sene ıskaladığını ve silah alımı ile üretimi konusunda da çuvalladığını vurguladı. Suçlamalardan biri İngiliz ordusunun 1800'lü yılların başındaki Napolyon döneminden bu yana en düşük asker sayısına ulaşmış olması. Nepalli Gurkha askerlerini ve gönüllüleri saymazsak İngiliz ordusunun asker sayısı Nisan 2024 itibariyle 75.000 civarında. 1800'lü yılların başında ise asker sayısı 80.000 civarındaydı. Yani İşçi Partisi'nin iddiası doğru. Ancak elbette modern bir ordu ile 200 yıl öncesindeki bir orduyu bugünün teknoloji şartlarını ele aldığımızda sadece sayı bakımından kıyaslamak doğru olmaz. Fakat İşçi Partisi muhafazakarların savunmaya yatırım konusunda da eksik kaldığını savunuyor. Zorunlu hizmeti geri getirmeye dair yarım yamalak açıklamalar başarısızlıkların üzerini örtemez deniliyor. Peki savunma veya zorunlu askerlik konusunda İşçi Partisi ne planlıyor? Aslında zorunlu askerliğe karşı çıktıkları haricinde çok da fazla bir şey bilinmiyor. İşçi Partisi hükümeti öncelikle iktidarlarının ilk senesinde Stratejik Savunma Teftişi isimli bir rapor hazırlamayı hedefliyor. Bu şekilde İngiliz ordusunun durumu gözden geçirilecek ve tehditleriyle ihtiyaç duyulan kabiliyetlerin ne olduğuna karar verilecek. Bu raporun ardından zorunlu hizmete dair daha detaylı açıklamalar yapmaları bekleniyor. Nasıl bir yaklaşım sergileyecekleri raporun ardından netlik kazanacaktır. Hedef, gayri safi yurt içi hasılanın %2,5'unu savunmaya ayırmak. Son dönemde NATO içerisinde savunma harcamalarının daha da artırılması
gerektiğine dair görüş ağırlık kazanmış durumda. Starmer hükümeti ayrıca nükleer caydırıcılığı artırmak ve NATO'nun daha da güçlenmesine katkı sunarak savunma konusunda kritik adımlar atmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra İngiliz savunma sanayinin güçlendirilmesi ve askerlerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi de gündem maddelerinden. Fakat Starmer hükümetinin asıl adımları ancak stratejik savunma teftişi raporunun ardından tam olarak ortaya çıkacaktır. Peki Avrupa'nın diğer ülkelerinde durum ne? Elbette Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya göz atmadan geçemeyiz. Ukrayna, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinin ardından 18-26 yaş arası erkekler için zorunlu askerlik hizmetini yeniden başlattı. Şubat 2022'de savaşın yeniden alevlenmesiyle birlikte zorunlu askerlik daha da genişletildi. 18-60 yaş arasında fiziksel durumu müsait olan tüm erkekler potansiyel olarak zorunlu askerliğe tabi sayıldı. Baltık ülkesi Litvanya'da tıpkı Ukrayna gibi 2015 yılında 18-25 yaş arası erkekler için zorunlu askerliği geri getirdi. 2007'de zorunlu askerliği kaldıran Letonya'da tıpkı Ukrayna ve Litvanya gibi yeniden zorunlu askerliğe geçmeyi planlıyor. 18-27 yaş arasındaki tüm erkekler için askerlik hizmeti zorunlu olacak. Kadınlar ise orduya gönüllü olarak katılabilecek. İlgili karar Nisan ayında parlamento tarafından onaylandı. Diğer Baltık ülkesi Estonya ise 1991'de bağımsızlık ile birlikte getirilen zorunlu askerliği hiçbir zaman kaldırmadı ve Estonyalı gençler 8 ya da 11 ay orduda hizmet veriyorlar. Son dönemde askerlik hizmetinin 12 aya çıkarılmasına dair tartışmalar yürütülüyor. Rusya ile sınırı olan bir diğer NATO ve Avrupa ülkesi Finlandiya'da da durum aynı. Finlandiya'da zorunlu askerlik hizmetini hiçbir zaman kaldırmadı. 18-30 yaş arası tüm erkekler ya 6 ya 9 ya da 12 ay hizmet veriyorlar. Hollanda 9.000 asker eksiği olduğunu ifade ediyor ve eksiği zorunlu hizmetle tamamlamayı planlıyor. Bu noktada İsveç'in 2018'den bu yana gerçekleştirdiği ve Almanya'nın da örnek almak istediği sistem uygulanacak. 18 yaşına giren gençler kendilerine gönderilen bir formu doldurarak hizmete hazır olduklarını bildiriyorlar. Ancak sadece bir kısmı orduya alınıyor. Hollanda da bu sistemi devralacak. Norveç'te de durum aynı. 18 yaşına giren tüm gençler askeri hizmet için bildirimde bulunuyorlar. Ancak yıllık 60.000 adayın sadece 9.000'i 19 aylığına orduya alınıyor. Yine Danimarka'da da zorunlu askerlik sistemi var. Ancak sadece yeteri kadar gönüllü bulunamadığında zorunlu sisteme geçiliyor. Fransızların 1798 yılındaki Jordan yasasında her Fransız askerdir ve ulusunu savunma zorunluluğu taşır deniliyor. Ancak bundan 200 yıl sonra 1997'de zorunlu askerlik hizmeti Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından kaldırıldı. O dönem Chirac'ın bu adımı tepkiyle karşılandı. Kimine göre bu Fransız tarihine ihanetti, kimine göre ise ülkenin dünya siyasetinde önemini yitirdiğini kabul etmekti. Bu durum sadece Fransa'ya has bir şey değildi. Balkanların batısında yarım yüzyıldır büyük bir savaş yoktu. Bu nedenle yüz binlerce yedek askere sahip büyük ordular hem eskiydi hem de pahalıydı. Emmanuel Macron yönetimi 2019'da 15-17 yaş arası çocuklar için gönüllülük esasına dayanarak ulusal hizmeti geri getirmişti. Bu kapsamda bir ay boyunca kampa girerek askeri yeteneklerinde dahil olduğu eğitimler alıyorlar. Macron yönetimi şimdi bu hizmetteki gönüllülük esasını kaldırıp zorunluluk getirmeyi planlıyor. Avusturya ile İsviçre'de 18 yaşına giren tüm vatandaşlar zorunlu olarak ya askeri hizmet ya da sivil hizmet sunmak zorunda. İsviçre'de hizmet süresi 21 hafta, Avusturya'da ise 6 ay. İtalya'da da zorunlu askerlik tartışmaları yeniden başladı. Başbakan yardımcısı aşırı sağcı Matteo Salvini'nin partisi Lega, Mayıs ayında 18-26 yaş arası gençlerin askere alınmasına yönelik bir tasarı sundu. İtalyan hükümeti tasarı konusunda ikiye ayrılmış durumda. Örneğin Savunma Bakanı Guido Crosetto zorunlu askerliğe sıcak bakmıyor. İspanya'da ise zorunlu askerlik 2001 yılında kaldırılmıştı ve yeniden getirilmesi gündemde değil. Ancak bir acil durum meydana gelmesi halinde, yani örneğin savaş durumunda 18-25 yaş arası gençler için seferberlik ilan edilebilir. Avrupa'da zorunlu askerlik tartışmaları yeniden başlamışken aslında ülkeleri iki kategoriye ayırmak mümkün. Ukrayna Savaşı nedeniyle kimi ülkeler zorunlu askerlik hizmeti konusunda daha katı davranırken, kimi ülkelerse zorunluluk yerine gönüllülüğe esas alıyor ve gençleri askerliğe teşvik etmeyi hedefliyor. Yani zorlamak yerine onların kendi iradeleriyle askerliği seçmesini istiyor. Rusya'ya daha yakın olan ülkeler, örneğin Baltık ülkeleri veya İskandinav ülkelerinde zorunluluk öğesi çok daha fazla göze çarpıyor. Avrupa'nın göbeğinde, yani cephe hattına daha uzak ülkelerde ise gönüllülük öğeleri daha yaygın. Ancak buna rağmen Avrupa'da zorunlu askerliğin yeniden gündeme gelmesi önemli bir gelişme. Savaşın soğuk rüzgarını yeniden ensesinde hisseden Avrupa, ordularını yeniden güçlendirme ve halkı olası bir savaşa hazırlama niyetinde. Daha fazla içerik için GZT'ye abone olmayı unutmayın. Starmer hükümeti ayrıca nükleer caydırıcılığı artırmak ve NATO'nun daha da güçlenmesine katkı sunarak savunma konusunda kritik adımlar atmayı hedefliyor.